Aygün Hocam, sizin ilahiyat alanına dair söylemek istedikleriniz nelerdir? Bunu aldıktan sonra felsefeyle ilişkisine geçeceğim. Yani ilahiyatı merkeze alarak felsefeyle olan ilişkiyi biraz konuşacağız. Şimdi aslında ben burada şeyin üzerinden, hocam ilahiyat kavramı üzerinden ve felsefeyle ilişkisi üzerinden geldi. Ben de aslında amacı üzerinden bir değerlendirmeye gitmek istiyorum. Ben ilahiyatı aslında tartışırken çoğu zaman ilahlar, ilma gibi de konuşanlar var. Halbuki tam tersine ilahiyat, ilahi olanın araştırıldığı bir ilim sahası olarak ifade edilebilir. Amaç bakımından da mesela felsefenin tanımını yaptığımız zaman bizde tahsil-ü saade kavramı öne çıkar. Tahsil-i saade nedir? Mutluluğun kazanılması. Şimdi bazen biz bu felsefe tanımı yaptığımız zaman yani felsefeyle mi mutluluk kazanılacak şeklinde böyle bir bakanlar da oluyor. Ama şunu söyleyelim. Dinin amacı nedir? Dinin amacı da aslında tahsil-i saadedir. Yani mutluluğun kazanılmasıdır. Burada mesela felsefe ve ilahiyat dediğimiz zaman düşünce birliği bakımından aslında bir sıkıntı yok. Yani ikisi de insanların mutluluğuna, bu dünyada ve bu dünyadan sonra kendi inancına göre geleceğinde mutluluğu elde etmesine yönelik bir şey. Fakat burada ama aynı şey değil. Aynı şey değil. Herhalde değil mi? Şöyle bir şey. Oradan da şunu söyleyeceğim. Burada bir yöntem farkı var. Onu da tartışmamızın ileriki aşamasında zaten söyleyeceğiz. Yani felsefenin herkesi ikna etme gibi bir derdi yokken dinin tüm insanlığı aydınlatma ve tüm insanlığı işte huzura kavuşturma şeyi var. Bir de felsefi dili herkesin aynı şekilde bütün kesimlere ulaşması mesela İbn Rüşd mümkün görünmüyor. O halde mutluluğun kazanılması yolunda eğer biz düşünceden yoksun kalacaksak ya da ilahiyatla ilgili bir disiplinde biz düşünceden uzak kalacaksak o zaman bu ilahiyat ilmini anlamamıza da imkan yok. Şimdi mesela bizde geleneğimizde ilimler tasnifini yaparken iki kısımdan bahsederler. Birisi teorik, birisi pratiktir. Teorinin içinde fizik, matematik ve metafizik gelir. Pratiğin içinde ise birey, aile ve toplum, genel olarak mudun dediğimiz yapı gelir. Şimdi bu yapının içerisinde düşündüğümüz zaman aslında bu felsefi sadece ve teorik bir bilginin işte sürekli düşünme olarak kaldığı şeyi bir yanılgı haline geliyor. Tam tersine felsefenin de pratik hayatın içerisinde olan bir boyutu var, bir duruş, bir kavrayış olduğunu söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi de yani bir sonraki aşamada onu da izah etmek isterim. Yani felsefe ile ilahiyat aynı şey midir? Kimine göre ilahiyat mesela teorik felsefenin bir cüz'üdür şeklinde dediğimiz zaman Kindi'nin tanımında ilk felsefe nedir? En üstün ilimdir. İlk felsefenin konusu nedir? O ilkin tanımı, tasviri, onu bilmektir. Onu bilmeye yönelik bir şeydir. Ama burada günümüzde pozitif bakış açısı, işte geleneğimizde eleştirel bakış açısından kaynaklanan bir takım sıkıntılar nedeniyle bu aradaki ilişkiyi doğru ve tutarlı bir şekilde inceleme noktasında sıkıntılarımız oluyor. Peki tam buradan devam edelim o zaman isterseniz. Yani ilahiyatı felsefenin bir cüzü olarak gören yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz?